Her yeri didik didik etmişler ha. Pasaport, cüzdan, ekipmanlar. Gözlerime bakın. Saat 5'e geliyor. 3 canla buraya kadar geldim. Bir tane adam gördüm. Elinde bir tane tüfek var. Abi siz bugün benden ne istiyorsunuz? Allah Muhammed aşkına ya. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum ve bu olayı sizinle paylaşmam gerekiyor. Şu anda Vietnam'da güvenli olarak atfedeceğim bir yerde bir platformda çadırımı kurdum ve yemek yemek için buradan 1 kilometre uzakta olan, yine işletmenin içerisinde olan bir restorana girdim. Orada yemek yedim. Bilgisayarımı açtım. Orada video editledim. Tahmini 4-5 saat kadar vakit geçirdim. Arkadaş, anlatırken bile böyle kafam kuruyor. Videolarımı takip edenler bilecektir. Ben Malezya'dayken bir mevzu yaşadım. Hala ensemde izini taşıdığım bir gasp olayı. O yüzden aynı tongaya tekrar düşmek istemiyorum. Ama gerçekten gerildim. Orada vakit geçirdikten sonra çadırıma geldim ve çadırımda şöyle bir manzara. Bakın. Ben şurayı kesinlikle %100 açmadığıma eminim. Arkadaş geldiğimde çadır kapalıydı. Çadırda bir şey yok. Bir baktım burası açık. Allah Allah dedim, dur bakayım. Sonra buraya geldim. Burası biraz dağınıktı ama ben zaten çıkarken dağınık bir şekilde çıktım. Biraz karanlık olacak çünkü etrafımda pek ışık kaynağı yok. Şimdi bu benim çantam şu şekilde. Bu buradaydı. Şurası açıktı. Bunu açık bir şekilde bırakmadım. Şunun, bak, bu poşetimin açık olmadığına %100 eminim. Yani kafamda hiçbir soru işareti yok. şunu zaten uzun süredir açmıyorum. Arkadaş buraya geldim. Burada gimbal var. Yani şu anda çantanın içerisinde en değerli olan şey şu benim kamera ekipmanım. Bakın şu anda ben bunu düz yerleştirdim. Bu nasıl biliyor musunuz? Bakın. Şu şekilde. Bu açtığımda bu şekildeydi. Bu şekilde kapatılmış ve biraz dışarıdaydı. Bu kadar ben dışarı koymamıştım. Şimdi şunları falan sonradan çıkarttım. Benim bütün değerli eşyalarım bak bu çantanın içerisinde. Bu yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman yanımdan ayırmıyorum. Ama öyle ilginç şeyler oldu ki. Bakın burada hazırım. Bak burada bıçağım var. Bambu sopam var burada. Biber gazım var. Anlayacağınız o ki ben aynı tongaya tekrardan düşmek istemiyorum. Benim bir kurşunum vardı. Malezya'da ben o darbeyi yedim. Aynı darbeyi tekrardan yemek istemiyorum. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Arkadaşımı hemen aradım. Gökhan var burada Vietnam'da. Dedim ki sakin ol ama biri benim çadırıma girmiş. Ve amacı kesinlikle hırsızlık. Bir yandan var ya sizle konuşurken böyle Işığı tutuyorum böyle etrafa. Ne var ne yok diye. Hani diyorum ki etrafta birisi gelirse, bir ışık mışık gelirse filan, abi hemen dışarı çıkacağım. Çünkü kendimi burada savunamam. Burada dediğim gibi yani hazır bir şekilde böyle oturuyorum. Dün 3-4 saat uyudum ama bugün sabaha kadar uyku yok bana. Gökhan'a dedim ki Gökhan, beni uğurlarken lütfen çantama bakar mısın? Çantamın şurası açık mı? Abi bak, biri buraya para sıkıştırdım mı diye bakmış. Bağlamamın burasına bakmış. Buralara falan bakmış ama amacı sağda solda bıraktığım, sakladığım para var mı? Hikayeyi biraz daha geri alalım. Şimdi hemen arkamda bir tane şelale var, nehir var, akar. Akarın sesi var. Bir yandan yani şu anda göremiyorum çünkü gözümü alıyor. O yüzden videoyu çekip böyle oturacağım yani. Gökhan'a hemen konum attım. Dedim ki birader böyle bir durum var. Bak burası bir tatil beldesi gibi bir yer. Burası böyle. İçerisinde zipline'ı var, şelalesi var. Yani hemen ilerimde bir tane küçük bir kafeterya var ama kafeteryada kimse yok. Diyorum ki bu nasıl olabilir? Ben o restorana gittim, laptopumu koydum, orada bir anda çalışıyorum. Muhtemelen 1 saat, 1,5 saat önce ben yine oradayken elektrik kesildi bir. Burada güvenlikler var. Diyorum ki ya Melih, sen iyi niyetinden dolayı, insanlara güvendiğinden dolayı zaten Malezya'da gasp edildin, kaçırıldın, 13 saat alıkonuldun. Bu sefer bu kadar iyi düşünme. Bir şeyler yanlış. Ve 10 yılın verdiği polislik var. Yani 2 tane şüpheli var şu anda, tamam mı? Ya bunu burada çalışan güvenlikler yaptı. Çünkü ben buraya izinle geldim ve hepsi benim YouTuber olduğumu falan biliyor. Belki şey düşündüler, lan bunda YouTuber'dı, para vardır falan, sağda sola para sıkıştırmıştır. Biz bu parayı buluruz, onu oradan alırız. Ya böyle bir şey oldu. Veyahut da ikinci seçenek, arkadaş ben restorana gittiğim zaman lavaboya gittim. Bir tane adam gördüm. Elinde bir tane tüfek var ve bu tüfek üzerinde dürbün var ama görünce anladım yani bu gerçek bir tüfek değil, havalı tüfek. Adamın elinde bir tane fener var. Beni geçti. Böyle karanlık bir yol var. İki taraflı.
sağa sola böyle ışık tutuyor. Sağa sola ışık tutuyor ki yukarıda bir şey bakıyor. Hani böyle bir hayvan bakıyor ve muhtemelen elindeki o tüfekle, otomatik tüfekle hayvan avlayacak, ava çıkacak. Ya da bu herif yaptı. Yani başka bir türlü burada şu anda benden başka kalan kimse yok. Etrafa diyorum ya, bakıyorum. Sağda solda kim var filan. Arkadaş yok yani, hani hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Sadece güvenlikçiler ve burada yaşayan lokal insanlar vardır etrafta. Onlar da muhtemelen ava geldi. Ya onlar böyle bir şey denedi. Ve diyorum ki yani inşallah ben buradayken gelmez. Ne birinin beni yaralamasını istiyorum ne de ben birini yaralamak, zarar vermek istiyorum. Gerçekten abi güvenli bir yer yani. Hani kameralı bir yer. Ya elektrik kesildi ya da yani bir tezgahın içerisindeyim ama ikinciyi düşünmek istemiyorum bile. Yani İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Çadırıma birisi giriyor benden izinsiz. Çadırda çalacağı bir şey yok. Diyorum ki spesifik olarak para baktı. Baktı kayda değer bir şey var mı? Ben buradan ne alabilirim, ne çalabilirim? Paraya baktı. Parayı bulamayınca da her şeyi, cımbılı falan da almadı. Belki cımbılın ne olduğunu da anlamadı. Çünkü cımbılı kullanabileceği bir yer de yok yani. Hani cımbılı ne yapacak yani? Enstrüman var, kıyafetlerim var. Başka hiçbir şey yok. Poşetin içerisine baktı. Yani şu poşetin. Bunun içerisinde de benim tava var. Tava var, kaşık var, tencere var. Başka hiçbir şey yok. Arkadaş gerildim ya. İşte yani bağlamanın açık olması, Gökhan'ın bağlamayı kontrol etmesi ve bağlamanın kapalı görünmesi, beni uğurlarken çektiği bir video var. Onu kontrol etti çocuk. Bir yandan bu poşetin açık olması beni başlı başına gerdi. Buraya akşam üzeri geldim. Bilerek ki kayda girmedim. Dedim ki yarın sabah kayda girerim. Ama gecesinde böyle bir olay yaşamak arkadaş beni tilt etti. Yani ne zamandır yollardayım. Çok absürt yerlerde, ormanlarda çadır kurdum. Hiç insanın olmadığı yerlerde. Ama yine insanın geçtiği, insanın olduğu bir yerde böyle bir mevzu yaşıyorum. Yani buradaki güvenlikçilerin günahını almak istemiyorum. O adamlar benim orada olduğumu biliyor. Ben oradayken birkaç sefer yanıma geldi gitti ve kendileri irtibat halinde. Ya diyorum onlar denedi böyle bir şey ya da o öteki avcı. Başka bir seçeneğin olacağını düşünmüyorum. Saat 1'e geliyor ve ben böyle şu şekilde, yani bir şey olduğu zaman direkt buradan açacağım, dışarı çıkacağım ve yani burada artık yapabildiğim kadar. Çünkü en son Beni gasp ettiklerinde yani anladım, artık tezgahın içerisindeyim. Arkadaşıma konum atmıştım. Bu sefer diyorum o tongaya düşmeden işi temiz bir şekilde halledeyim. Arkadaşım da dedi ki Gökhan, ya Melih öyle bir şey cesaret edemezler Vietnam'da dedi. Sadece güvenli bir işletmenin içerisindeyim. Ama resepsiyon hanımefendi bana dedi ki yani tehlikeli olur dedi. Ben de şey düşünüyorum ya, orman falan, yani böyle örümcek gelir, yılan gelir falan. Ya hala kötü düşünmüyorum. Bak kadına mesaj çektim. Dedim ki ya birisi var, elinde tüfek var ve etrafa bakıyor diye. Yani bu normal mi? Hani böyle bir şey. Umarım ki hani bana hırsızlık konusunda bu tarzda şeylerden dolayı böyle bir şey dememiştir. Kadın böyle yüzüme baktı ve anlamlı bir şekilde stay safe, hani güvende kal dedi. Ve ben böyle rahat rahat buraya geldim ve burada böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Yani güvenlikçilere de güvenmiyorum çünkü abi insanlara güvenim yaşadığım olaydan dolayı bayağı sarsıldı. Yani yapabilirler abi. İnsanoğlu yapabilir. İnsanoğlu bu fıtratta bir şey. Bakabilir. Şansını denemiş olabilir. ama inşallah, yani benim dediğim gibi tek şeyim şu anda abi şey yapmasın. Hani tekrar gelmesin. Uyanık kalmak istiyorum. Bakacağım sabaha kadar böyle konuşacağım. Hani zannetsin ki yani hani biriyle konuşuyor, arkadaşına haber verdi. Ses yapacağım, gürültü yapacağım. Çünkü bir defa daha o darbe yedikten sonra inanın çıkamam, yolculuğa çıkamam. Onu kaldıracak ekonomik doygunluğa erişmiş değilim. O yüzden psikolojik olarak da aynı darbeyi yemek istemiyorum. Malezya'daki gasp olayında yani kelimeye işaret getirdim. Psikolojik olarak çoğu şeye hazırımdır. Ama bile bile lades demeye gerek yok ya. İlk giriş 1 kilometre falan uzakta. Herhalde 5 saat sonra falan hava aydınlanacak. Buraya geldim ve kendimi doldurmak istemiyorum. Ama bir yandan da olabilecek mevzulara karşı hazırlıklıyım. Ve dedim ki yani Melih aç kamerayı, yaşadıklarını anlat. Bu yaşadığın normal değil. Ve kayıt altına al yaşadıklarını. Yarın insanlara soracağım. Ama şu anda bu çadırı burada toplayıp yani gidebileceğim bir yer yok. Yani güvenliğe gitsem güvenlikten de şüpheleniyorum, açık konuşmak gerekirse. Dışarı çıksam şehrin çok dışarısındayım. Ne bir araç bulabilirim, ne birini bulabilirim. Hatta hareket etmenin bile bence tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü abi çadırla, sırt çantasıyla beraber hareket edemiyorsunuz. Yani o yüzden o tongaya düşmek istemiyorum. Normalde şey diyordum, yani giderim yatarım falan diyordum. Şu anda inanın hiç yani uyku falan sıfır. Neden bilmiyorum biliyor musunuz? Yani şu anda canıma bir şey geleceğinden düşünmüyorum. Ama size bu videoları aktarabilmem için hayatıma sıfırdan başladım ve gasp edildikten sonra ekonomik olarak nasıl sarsıldığımın tecrübesini bildiğim için birisi gelip şuradan arkada ben uyudum diyelim burada.
Şuradan geldi. Uyudum. Derin uykudayım. Jiletle şuraya bir çizik attı. Elini uzattığı müddetçe şunu alır böyle ve buradan artık abi gitti. Gitti her şey bak. Pasaport, cüzdan, ekipmanlar. Şunun içerisinde yani birkaç bin dolar para var arkadaş. Bütün ekipmanlarım birkaç bin dolar. Bakın ben bunu yanımdan ayırmıyorum yani. Evet aman. Vallahi inanın dedim buraya acaba tamam cüzdanımı hep buraya koyuyordum iç tarafa ve burası ön tarafıma geliyor. Tamam cüzdanı yanıma almışım. Bakıyoruz sağda solda gelen giden bir şey var mı? Bak şunun bile içine bakmışlar arkadaşlar. Hani saklamışlar mı diye. Dediğim gibi işte arkadaşımla konuştum. Dedi ki yani geleyim mi? Ya Gökhan dedim ki yani eyvallah. O da benden şu anda yani 25-30 kilometre uzakta. Ben güvenliğe 1 kilometre uzaktayım. İleride şelale var. Yani toplanıp çıksam gidebileceğim bir yer yok. Ben güvenliklere bile kuruldum. Acaba diyorum güvenlikler mi böyle bir tonga yaptı? Adam dedi ki ya burada insanlar 150-200 dolara çalışıyor. Gökhan burada uzun süredir yaşadığı için dedi ki bana bak Melih sana şunun garantisini veremem. Kardo hani yani orası açıksa kesinlikle birisi oraya girdi ve orada bir şey aradı. Sana %100 güveniyorum. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama sen içerideyken onlar sana saldıracak veyahut da bu tarzda bir şey Vietnam'da olması çok zor dedi. Hani dedi yine yani uyuma veyahut da gerekirse geleyim ama dedi yani bekle sabaha kadar. Yani ben de ona dedim ya sabaha kadar bekleyeceğim yani. O da dedim ki sadece kardeşim bak ben sana konumu atıyorum. Ekstrem bir durum olursa konumum bu. Şu anda böyle bir pozisyonun durumun içerisindeyim. Eğer haber vermen gereken polis işte elçilik ne olursa haber ver ve o da dedi ki ben dedi saat 4'e kadar 5'e kadar seni her saat başı kontrol edeceğim. Tamam dedim kanka ben de zaten sana o yüzden haber veriyorum. Panik yapma ama yani bir şeyler yanlış. Bu sefer bu kadar iyi niyetli düşünmüyorum bakın. İnanın bu kadar yaşadıklarım olayı yaşamasaydım şey derdim. Vur kafayı yat oğlum saçmalama dedim ya yani böyle. Valla bunu derdim yani ve derin uykuya da dalardım. Hani derdim ki hiçbir şey olmaz ya. Eskiden hep böyleydi. Ama anladım ki bazı insanlar nasıl biliyor musunuz yani hani fıtratı kötü. İnsan başına gelmeyince herkes iyi görmek istiyor. Ama toz pembe değil. Gerçekten demiri ne kadar işlersek işleyelim ondan altın bir kolyeyi yapamıyoruz. Ben insanlara güvenmek istiyorum. Hep böyle birisine bakarken ne güzel insan ne kadar yani böyle hep iyi bir şekilde görmek istiyorum. Çünkü onu göremezsen ona güvenemezsen de zaten size kendisini açmaz. Bir sohbet bir muhabbet hiçbir şey olmaz. O yüzden de önyargıyla yaklaşırsan muhabbeti sohbeti veyahut da iyi tanışabileceğin bir insanla olan bağını kaybedersin. Bunu dengesini yakalamak için hep iyi bakmıştım. Ama ısırıldım, darbe yedim, kaçırıldım, dolandırıldım. Dedim ki tamam o zaman Melih yani artık Alma verme dengenden fazla veriyorsun. gerçekle hayal arasındaki farkı ayırt edebilecek bir yaştayım. O bilinçteyim. 10 yıllık polisin verdiği bir tecrübe var. İnsaniyetin verdiği de bir gaflet olabiliyor. Yani ne kadar insan tecrübeli de olsa yani polise dolandırılabilir. Polis de yani hata yapacağı yeri bile bilir. Ama ben buraya gelirken böyle kadın bana hani ya emin misin bak direnç gösterdi. Ama yani birinin çadırına gelebileceğimi bu atmosferde yani yine beklemezdim abi. Diyorum ya yani hani yok artık ya. Ya burada böyle yol boyunca kameralar falan var arkadaşlar. Hani diyorum ya bu elektriğin kesilmesi acaba tesadüf müydü? Yoksa biri mi kesti? Lan o adamlarla anlaşmalı mı? Çünkü beni adam aldı, restorana getirdi. Yani yarın hepsini soracağım ya. Yarın diyeceğim ki elektrik kesildi. Bunun sebebi neydi? Burada elektrik kesilmesi oluyor mu diyeceğim. Yağmur mu yağıyor ya? Vallahi yağmur yağıyor. Yağmur. Allah'ım inşallah yağmur yağmaz ya. Yağmur yağarsa dışarıyı göremem yani. Hani ne yağıyor ya. Evet baksanıza. Bak. Allah'ım. Yağmur yağmasın ya. Baba yağmur yağarsa burayı kapatmam gerekli bu şekilde. Ve hiçbir şey göremeyeceğim yani dışarıdan. Veyahut da Sadece burayı açacağım böyle. Buradan böyle bakacağım. velhasıl bugün sabaha kadar uyku yok. Çok da güzel bir yerdeyim. Gelirken dedim ki mükemmel bir yer. Yani çekmeye devam edeceğim. Yani yarın sabah çok güzel şelalelere gideceğim. Bugün maalesef böyle bir olay yaşadım ve hiç bilmediğim bir yerde. Böyle olaylar yaşıyor. Dediğim gibi ilk defa biri çadırıma girmeye cesaret etti. Normalde iyi ki değerli eşyalarımı yanıma almışım. Şimdi sabaha kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Ara ara da kayda gireceğim. Bakın ve kapalı olduğuna adım gibi emin olduğum bir başka bölme. Abi sizlere bak ya. Her yeri didik didik etmişler ha. Ulan bu da bunun içerisindeydi. Saat 2'ye geliyor. Yağmur başladığı için mecbur. Çadırı kapatmak zorunda kaldım. Çadırın kapanması da şu demek oluyor ki görüş alanım ister istemez kısıtlandı. Şey konusunda hemfikirim. Kimsenin geleceğine inanmıyorum yani. Artık herhalde öyle bir manyaklık yapmaz ama insanoğlu diyorsun. Ben gasp edildiğimde belki haberiniz vardır. İspanyol bir çift vardı. Hindistan'da geziyordu. Çok farklı bir durum. Böyle şeyleri de düşünmek istemiyorum. Yalnızım burada. Ama abi adamı bağlıyorlar. Kadına tecavüz ediyorlar. Filan iğrençliğin bini bin parça.
Abi o yüzden insanoğlu ya. İnsanoğlunun sınırı yok. Yani kötü bir insana denk geldiğin zaman dünyanın neresine gidersen git çok kötü. O yüzden rahat olamıyorum. Yani olmamam da gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan tecrübeler, burada hırsızlık olabilme ihtimali beni uyanık tutuyor, ayakta tutuyor. Sırf uyanık olmak için bir ara ara tekrar kayda gireceğim. Gözlerime bakın. Saat 5'e geliyor. Hala ayaktayım. Sabah bayağı yağmur yağdı. Ve artık sabah oldu. Yalnızdan sonlara doğru halüsinasyon gördüm resmen ya. Olduğum yerde sallanıyordum. Olduğum yerde böyle deprem oluyormuş gibi sallanıyorum. Durdurmaya çalışıyorum kendimi ama böyleyim hala. Sallanıyorum yani. 2 gün uyumayınca böyle oluyor demek ki. Ve çok şükür sabah oldu. Dışarıyı düzgün bile göremedim. Böyle bir yerdeyim işte arkadaşlar. Dediğim bu olaylar böyle bir yerde gerçekleşmesi. Böyle güzel bir yerde gerçekleşmesi bir de. Ve şurada da kamera var bakın ha. Abi şuraya gören kamera var mı ya? Vallahi şu anda ona bakmak istiyorum biliyor musunuz? Melih uyan Melih. Buraları göreceğiz de ömrümüzden alıyorduk be. Böyle yollar yapmışlar. SOS diyor. Arkadaş baksanıza. Halatlar falan yapmışlar parkuru geçmek için. Benim el dolu, çanta, uyku sersemi. Coğrafya güzel arkadaşlar. Yalnız burayı fotoğraflarda, videolarda falan görmüştüm. Böyle tatlı bir yürüyüş parkuru. İnsanların atlayıp zıpladığı yerler, eğlendiği yerler. Ben daha şu anda o moda giremedim ama az sonra gireceğim o moda. Şimdi dikkat edelim çünkü yerler de yaşa böyle. Çanağı kırmak istemiyorum. Baksanıza. Suyu görmek rahatlattı. Su görünce aklıma tabii videolarımda gördüğünüz benim de ana sponsorum olan Aura Seblon Unique su arıtma cihazı geliyor. Bu cihaz sizi damacana taşımaktan kurtarır. Suya ulaşmanın en ekonomik yolu. Hem de Amerikan Hijyen Vakfı olan NSF onay belgesine sahip bir cihaz. Kendileri benim ana sponsorum. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Yalnız parkur zorlaşmaya başladı ama bir yandan da güzelleşmeye başladı. Oo. Ne düşünüyorsunuz peki? Dün geceden beri çektiğim eziyete değer mi? Yalnız tehlikeliymiş ya. Ben bu kadar parkurun şey olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Demin bir ayağım kaydı. Bir de çekim yapmak mantıklı değil yani. Hani böyle daha önce kayanlar olmuştur muhtemelen. Bir de kaysanız aşağı kadar yuvarlanırsınız. Coğrafya değişik yalnız yani beni o içine çekti. Neydi bizim referans noktamız? Zonguldak kadar. Zonguldak gibi. Harmankaya şelalleri. ...50 metre ileride 3. göl var. Yani yeri beğendiniz mi derseniz... Anam kafam. Farklı bir modla başlamama rağmen yeri beğendim. Ha bu nasıl? Şu telefonu kamerayı bırakayım. Şurayı da açayım. Buraya muhtemelen görevliler falan geliyor. Şey yazmış yani buraya gelip yüzme yazmış. Nasıl mümkün olacak ki? Evet. Ya geceden beri bu bölümü de geçersem 3 canla buraya kadar geldim. Bakın. Çok değişik bir ormanlardayım yalnız. Farklı bir yerdeyim. Bana farklılığı hissettiriyor. Sadece yani düşmek falan istemiyorum. Mevzu Survivor'a döndü ya. Bir de dünyayı geziyorsun. Hayat sana güzel derler. Dün geceden beri ne çektiğimi bir bilseniz. Uf. Bak diyor buradan gitme diyor. Maazallah kayasın diyor.
Neyse, elimi yüzümü yıkadım. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde ne diyor? Güvenlik şart. İnsan yeme içme işini halletmeden, güvenlik işini halletmeden, barınma işini halletmeden bir üst aşamaya geçemiyor. Bu üst aşamaya kendini gerçekleştirme. Bugün tam olarak onu hissettim. Ya dedim ki güvenlik ne kadar önemli bir şeymiş ya. Polislik yaparken hep şey derlerlerdi böyle. Hırsız gibi birinin evine hırsız girdiği zaman adam mahremiyetine dokunulmanın verdiği rahatsızlığı hissederdi. Yani o yatak odasına girmiş, eşyalarına dokunmuş, dağıtmış filan. Maddi kayıptan ziyade manevi olarak onu tedirgin ederdi. Bir daha gelecekler mi? Yani o bölgede hırsız yaşıyor. Onun verdiği rahatsızlığı yaşarlardı. Benim konutum olmadığı için, yani benim daha doğrusu konutum bir çadır olduğu için ben onu çadırlık şekilde hissettim yani. Hani daha önceki yaşadığım travmalardan dolayı biraz daha atlatabildim ama seyahat ederken hem de bir şeyler öğreniyoruz yani. Bir süre buradayım. Böyle Şol cennetin ırmakları gibi akan burada etrafı seyredeceğim. Biraz kafamı toparlayacağım. Sarhoş gibiyim. Kendime gelmem lazım. Yolun bir de size öğrettiği mevzu şu aslında. Başınıza bir şeyler geliyor ama devam etmeniz gerekiyor. İster istemez insan psikolojisi, robot değiliz, etkileniyor. Ama bir yandan da diyorsun ki ya çok güzel bir yerdesin ya. Allah tamam, burada da kötü insan olabilir, denk gelmiş olabilir. Ama baksana, doğal ortamındasın, sevdiğin yerlerdesin. Keyfini çıkart. Güzel tatlı bir Doğa parkuru. Hani şeyi söyleyebilirim. Parkur tatlı bir efor gerektiriyor. Oğlum bu ne lan? Üf. Baba ne ısırdı böyle ya? Baksana. Hemen kızarttı. Karınca gibi bir şey ısırdı. Abi siz bugün benden ne istiyorsunuz Allah Muhammed aşkına ya? Ben kendi yolumda giden bir gezginim. Millet bayağı bir doluşmaya başlamış bak. Bak sen. Dedim abi dün burada kalırken. Hala. Bayağı bir turistik bir yer yani. Beni şaşırtan yer ne oldu biliyor musunuz? Benim çadırı kurduğum yer, yani benim aslında şu anda konakladığım ve başıma bu olayların geldiği yer çok turistik bir yer. Yani beni o düşündürüyor. Çünkü ıssız bir yerde olursun derim ki ya oğlum zaten kamp alanı gibi bir alan. Böyle bir yerde başıma bu olayın gelmesi beni zaten hayal etti. Çadırı toplayacağım. Bulabilirsem görevliyi bulup durumu izah edeceğim. Diyeceğim ki böyle bir durum oldu. Yani benden söylemesi. Normalde yani misafirperverler tabii, onların da yapacağı bir şey yok ama artık güvenliği mi arttıracaklar veyahut da dışarıdan o vatandaş gibi insanları mı almayacaklar bilmiyorum. Ama dün akşam şey yazmıştım. Kadına yazmıştım. İletilmedi tabii ki. WhatsApp numarasını vermişti bana. Dedi ki ya burada dedi silah yasak. Silahla gezemez dedi. Dedim ki havalı tabancaydı. Silah değildi ama kesin yani havalı tabancaydı, yani onu ayırt edebilecek kapasitedeyim. Size şöyle biraz etrafı göstereyim. Bakın şurada hem konaklama yerleri var, hem restoran yeri var, hem havuzu var, hem deresi var. Yani arayabileceğiniz her şey aslında burada var. Yani normalde buranın hakkını verebilseydim çok güzel, keyifli vakit geçirecektim. Yani dün uyuyabilseydim çok keyifli vakit geçirecektim ve işletme sahipleri bana WhatsApp'tan yazdılar. İşte ya burada dediler hani böyle silah, olaylar falan hiçbirisi olmuyor. Her neyse, yani şöyle güzel bir manzarada aslında Baho şelalesini, buradaki Baho işletmesini kapatıyorum, bitiyorum. Buradan uyuyamadığım için şimdi bir tane yataklı otobüs bileti alacağım. 7-8 saatlik bir otobüs yolculuğu yapacağım. Sonra Vietnam'ın yeni şehrindeyim. Biraz dinleneceğim. Vietnam beni gerçekten büyülemeye devam ediyor. Video çok ekstrem başladı ama YouTuber. Yeah. Şekilde ama modumu yakaladım. Her şey yola dahil. O yüzden hiç modumuzu düşürmüyoruz. Bunun daha beterlerini de yaşadık. Daha beter olayları, mevzuları da yaşadık. O yüzden alıştık artık. Böyle durumlar yola dahil. O yüzden kasmadan devam ediyoruz. İyi günler. Can you speak Turkish? Çok az abi, çok az. Nereden öğrendin? Nerede? Antalya abi. Nerelisin? Ben Rusya. Rus'un ama Antalya'da mı yaşıyorsun? Antalya, evet, Antalya. Çok güzel, çok güzel. Tatilde misin? Tatil mi? Evet. Okey. Keyifli vakitler, görüşürüz. Bay bay. Çocuk Türkiye'de yaşıyormuş. Rus, Antalya'da yaşıyor. Vietnam'ın tabiatına doğru bir giriş yaptım. Hızlı bir giriş oldu. Biraz farklı bir giriş oldu. Ama gerçekten ne düşünüyorsunuz tabiatı hakkında?
Hakkını yiyemem. Çok güzel bir işletme. Çok güzel bir tabiat. Bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Hem yorgunum hem de sizi çok uzun videolarla sıkmak istemiyorum. O yüzden başıma ne geldiyse peyderpey paylaşıyorum. Bazen güzel hikaye paylaşıyorum. Böyle bazen gerçekten bazı yolculuklar belgesel tadında oluyor. Bazı yolculuklar da tam hayatın içerisindeki yolculukla oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Sizi şöyle güzel bir mekandan uğurluyorum. Güzel bir ağaç. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz de kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.